İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Ada. Ada Amazon'da dropshipping yapıyor. Van AMZ'nin yazılımını kullanıyor. 3 yıldır Amazon'da mağazası var ama 3 aydır satış yapıyor. Ve 3 ayda da ortalama 100.000 TL kadar bir ciroya ulaşmış. Ortalama %15'lik de bir karlılık söz konusu. Şimdi ben Ada'yı davet ettim bugün buraya çünkü kendisi 18 yaşında. Henüz yolun başında ve kullandığı bir yazılım var. Bu yazılımı nasıl kullanıyor? Bu başarıyı nasıl elde etti? Neden 3 yıldır mağazası vardı? 3 aydır satış yapıyor. Tüm detaylarını ben sizin için soruyor olacağım. Hoş geldin Ada. Hoş bulduk. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kısaca anlatayım hikayemi. 3 yıl önce babam Amazon hesabı açmıştı. Baban açtı. Evet, babam açmıştı hesabı. 3 yıldır gerek onun işleri gerek benim robotik kodlama gibi aktivitelerde bulunmam sebebiyle bir türlü aksiyon alamadık. Giremedik yani Amazon dropshipping işine. Sınavım bitti. Sınavım Haziran ayı gibi bitti. Haziran'ın sonu gibi başladım. Yaklaşık 3-4 aydır güzel satışlar elde ettim. 100-150 civarında bir satış elde ettim. Van AMZ yazılımını kullanarak işte doğru ürün nasıl bulunur, hangi ülkelerde hangi ürünler daha çok satılır gibi buy box oranları nasıl arttırılır gibi temel kavramlarda yani A'dan Z'ye ders alarak başladım. Peki neden dropshipping? Öncelikle bana daha kolay geldi şimdi. FBA ikinci aşaması gibi görünüyor dropshipping'in ama önce Amazon'un algoritmasını, mantığını anlamak istedim dropshipping ile. Ki amacım ilerleyen zamanlarda FBA olsun, arbitraj olsun daha çeşitli satış yöntemlerini kullanmak. Peki şimdi babanın desteklemesi çok güzel. Çünkü günümüzde aileler çok fazla bazı aileler desteklemeyebiliyor. Belki de çoğunlukta. Ya benim gördüğüm öyle. En azından tanıştığım kişilerden duyduğum bu şekilde. Babanın destekli olması çok güzel. Baban nasıl bir ilgi duydu? 3 yıl önce nereden keşfetti Amazon'u? Babam sizin videolarınızı izliyordu. Oradan bana güzel bir gelir kaynağı edebileceğim üniversite zamanında kendi kendimi geçindirebileceğim bir yol arayışındaydı. Ve bir tane mağaza açtı Amazon Seller Center'da. Fakat 3 yıl boyunca dediğim gibi uğraşamadık mağazayla. 3 yılın sonunda mağaza güzel bir konuma geldi. Algoritması oturdu. Eski bir mağaza olduğu için Van AMZ ile beraber satış yapmaya başladım. Ürünleri yüklemeye başladım. Tabii babanla beraber o zaman bu işi babamla beraber devam ettiriyorsun. Peki hangi ülkelerde satış yapıyorsun şu an? Şu an en çok Kanada'da satış yapıyordum. Ama babamla açtığımız ilk hesabımız şu an hızlı açılış suspendine uğradı. Onun appeal'lerini yazdık yani geri dönütlerini yazdık buraya gelmeden. O açılır umarım kısa bir sürede. Kanada, Meksika, Japonya bu sırayla gidiyor. Tek hesabınız var değil mi? 2 hesabım var. Ben yeni kendime 12 ülke hesabı açtım. 2 hesabınız var, 2 ayrı. Çok güzel. Peki hangi kategoriler daha çok yoğunlukta Kanada'da? Kanada'da şu an son dörtlükte olduğumuz için daha çok işte yılbaşı, Cadılar Bayramı gibi ve bahçe dekor ürünlerin daha çok gidiyor şu an Kanada'da. Ondan önce hep ev ve mutfak eşyaları satıyordum. Bu kategorilerde hep satıyorum. Mesela şey de var, bahçe ürünleri deyince aklıma geldi. Benim de aslında birçok dropshipping mağazam var. Birçoğunda manuel yönetiyorum. Bazılarını işte Van AMZ ile yönetiyorum. Bazılarını farklı yazılımlarla yönetiyorum ama gördüğüm şu, özellikle bahçe ürünlerinde outdoor kategorisinde işte barbekü mesela çok güzel satıyor. Barbekünün ürünleri, o yelpazeler, işte teller, ekipmanlar, işte et ısısını ölçen o cihaz vesaire bunlar çok güzel satıyor özellikle Kanada'da. Ama orada çok böyle niş ürün bulmak gerekiyor. Yani nişten kastım tamam o ürün herkes yapıyor. Keyword anahtar kelimesi belli. Yazıyorsun, arattırıyorsun. Arama sonucunu o adres çubuğuna işte Van AMZ'ye yapıştırıyorsun ki ben geçmiş videolarda nasıl yapılacağını anlatmıştım bunu detaylı. Van AMZ senin için orada işte uygun kriterlerine uygun ürünleri bulup mağazana ekliyor. Sen satıyorsun ama orada çok önemli bence ki ben yıllardır bu işi yaptığım için bunu artık çok iyi öğrendim diyeyim. Nokta atışı böyle niş alt kategori ürün bulmak önemli. Ya herkesin bulduğu değil de herkesin bulmadığını bulmak önemli. Bu tarz kafa yoruyor musun yoksa çok genel mi satış yapıyorsunuz? Aynen dediğiniz gibi daha çok alt niş ürünler bulmaya çalışıyorum. Genel kategoriden tek tek dallarını ayrı en son güzel bir ürün yakalıyorum. 5.000 ile 10.000 civarı listelemesi olan. Oradan direkt asin dosyasını alıp öyle yüklüyorum arama şeyine. Süper, harika. Mükemmel. Peki şu an Kanada'da 100.000 TL ciro 3 ayda elde ettik dedin değil mi? 100.000 TL. Yani yaklaşık dolar 10 TL desek 10 genel olarak mağazamda Kanada, Meksika, Japonya. Yani hepsi genel böyle bir şey. Peki karlılık ortalama yüzde kaç şu an? Minimum 15, maksimum 50 civarında benim karlılık oranım. Yani 25-30 diyebiliriz yani. Peki bu %15'lik hatta işte %30'a varan karlılık oranlarının içerisine şunu dahil ediyor musun? Sadece ürün maliyeti değil de
Arkadaki operasyonel şimdi Van AMZ'ye bir bedel ödüyorsun zannedersem. Ne kadar ödüyorsun aylık? Benim ilk başlangıçta paketim $25'dı. Hı. Şu an $85 çıktı. Çünkü ürün çok yüklediğim Çoğaldığı için. Evet. Şimdi oraya bir giderin var. Başka bilmiyorum hani farklı bu operasyonu yönetmek için farklı bir giderin var mı ama o giderlerin vergi var. Bunların hepsini üst üste koyup toplam düştükten sonra mı bu karlılık ortaya çıkıyor yoksa sadece ürün eksi işte ürün maliyeti eksi karlılık o şekilde mi hesaplıyorsun? Tüm giderleri hesapladıktan sonra 15 ile 30 arasında bırakıyor. Fakat iadeleri buna hesaplayamıyorum. Çünkü iadeler sürekli değişkenlik gösterdiği için iadeler hariç bu oranlar diyebiliriz. Pahalı ürünler satılıyor mu? Ucuz ürünler mi genelde? Ben genelde orta fiyat ürünler satıyorum. Orta fiyat. Aynen. Çünkü iadelerde çok sıkıntı yaşadığım pahalı ürünlerde bu ara orta ürünler satıyorum. Günde kaç sipariş geliyor ortalama? Hesabım kapanmadan önce, askıya alınmadan önce günde 5-6 sipariş geliyordu bir mağazamda. Diğer mağazada da 2-3 geliyordu yeni diye. Yani günde ortalama 8 tane sipariş geliyordu. 8 tane. Peki bu siparişi tek tek nasıl yapıyorsun? Gidiyorsun Amazon Amerika'dan satın alıp Kanadalı'nın adresine elinle uğraşıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Yok. Van AMZ'nin order botu var. Order Reports'ten bir dosyayı kaydediyoruz. Ve Van AMZ Order Reports'a yüklüyoruz. Ürünleri tek tek seçip alıyoruz. Hatta artık o dosya yükleme şeyi de kalktı son güncellemeyle. Direkt oradan satın al tuşuna basıyoruz Van AMZ'den. Ürünleri bizim için satın alıyor. Evet onu gördüm. Sadece satıcı Van AMZ'nin ayarlar panelinde order bot'a kullanıcı seçili adını dosyayı yükle diye bir seçenek var. Kullanıcı adını giriyorsun. Amazon alıcı hesabını kullanıcı adını giriyorsun. Şifreni giriyorsun. Hangi kartı tercih edecekse o kartın numarasını girip kaydediyorsun. O otomatik olarak gelen siparişleri alıp gönderiyor. O güzel bir özellik evet. Özellikle Japonya için çok güzel bir özellik. Çünkü Japonya'daki adreslerin hiçbiri anlaşılır dilde değil yani. Tamamen farklı. Satırları da farklı. Manuel olarak almaya kalksak mesela Japonya'dan çok uzun süreler vakitler alır yani. Şimdi onu diyeceğim. Japon'da ya da mesela Amazon Japonya'da sipariş veren müşterinin adresi Japonca yazıyor. Japon karakterleriyle kanji. Kanji karakterleriyle yazıyor. Sen gidip onu Google Translate'ten işte dili algıla diyorsun. İngilizceye çeviriyorsun. Ondan sonra Amazon.com'da Latin karakterlerle sipariş oluşturuyorsun. Ve sonra eşleştirmek de tabii çok zor oluyor. Onu nasıl çözüyorsun oradaki problemi? Orderbot sayesinde. Orderbot benim için direkt Latin harflerini çevirip direkt oraya adresi Amerika'nın anlayabileceği bir dilde yazıyor direkt oraya. Ha siparişi eşleştiriyor orada yani. Evet. Japonya siparişiyle alacağı hesabına aldığın siparişi Orderbot eşleştiriyor. Ya ben size şöyle söyleyeyim. En son manuel sipariş verdiğim belki 2-3 hafta önce olmuştur. O da hani bir aksaklıktan dolayı genelde Orderbot tüm işimi görüyor benim yani. Satın al tuşuna bastığım an direkt benim alıcı hesabım bağlı. Oraya QR kodunu da bağladık. Direkt oradan alıyor, oraya gönderiyor. Harika ya, çok güzel. Yani yolun başındasın. Yolun başında bu güzel kazançları elde etmek çok iyi. Çünkü Türkiye'de biliyorsun asgari ücret bile $280. Geçen ay $350'dı. Gittikçe de düşüyor. Ne yazık ki. Ve böyle bir ekonomide yani böyle bu şartlar altında bu yaşta bu seviyelerde para kazanabiliyor olmak ki tamam belki izleyenler birçok kişi diyecektir ki ya ne var bunda ben işte şu kadar bin kazanıyorum. Bu önemli değil. Burada rakamlar önemli değil. Önemli olan hani senin bu girişime bir ucundan başlamış olman, inat etmen, işte yazılımların desteğini arkana alman ve sonrasında para kazanarak bir ekonomi oluşturman. Bu çok önemli. Yani 1 lira kazansan da çok kıymetli bu işten. 1 milyon kazansan da çok önemli. Yani rakamlar çok önemli değil bana göre açıkçası. Ben rakamlara çok takılmıyorum. Önemli olan senin bu değeri kendi çabanla, kendi girişimle yaratmış olman ki Türkiye'de yani girişimci gerçekten çok fazla. Ama bu girişimciliği para kazanır hale getiren kişi sayısı çok az. O yüzden sen ender kişilerden birisin aslında buradaki girişimci profillerde. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi okulun vardır muhakkak. Gelecek adına ne planlıyorsun? 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Benim aklımda şu an bir fikir var aslında. Hani ben tarım makineleri mühendisliğinde okuyorum ve orada meyve kurutma makinesi yapmak istiyorum ve meyve kurutma fabrikası açmak istiyorum. Yani tamamen kendime özel bir marka oluşturmak istiyorum. Bunu da kendi bölümümle birleştirip hem de e-ticareti koyarsam çok daha mutlu ve verimli olacağıma inanıyorum. Kuru meyve şu an çok popüler çünkü yurt dışına ihracat ettiğimizde güzel de kazançları var yani. Ve size şöyle anlatayım. 1 kilogram elmanın kuruduğunda 100 gram oluyorsa aynı vitamin değerini koruyor yani. Bu da bayağı şey oluyor. Güzel bir şey oluyor. Güzel. Bir de sen robotik kodlama demiştin. Evet. Oradan da ne tür bir girişimin var ya da düşüncen var? Evet. Lise 1, 2 ve 3'te son yıl hariç hep robotik kodlamayla uğraştım.
Bir tane projemiz hatta WRO Dünya Robot Olimpiyatlarında Türkiye birincisi oldu. Tarım Bot diye bir projem vardı. Otonom ilaçlama yapabilen paletli sistemiyle her türlü arazide eğimli olsun, işte engebeli olsun her türlü arazide gidebiliyor. Ve üstündeki QR kod sayesinde ağaçlara da birer QR kod yerleştirdik. Pardon düzeltiyorum. Robotun üstünde QR kod algılayıcı bir sensör var. Ve ağaçlarda da QR kod var. Ağacın boyu, çapı, eni ve kilosuna göre ona doğru oranda ilaçlama yapıyor. Eski sisteme göre taral var. Taral şu an en çok kullanılan arazilerde sistem. Etrafı yuvarlak böyle. Uçlarından her yere püskürterek ilaçlama yapıyor. Bu bir çok verimsiz bir ilaçlama hem de doğaya çok zarar veriyor. Hava kirliliği yapıyor. Bizim projemiz melek pompaları sayesinde ağacı kavrayarak ona doğru oranda ilaçlama ve sulama yapıyor. Sulama kısmı çok iyi. Yani ilaçlamadan çok anlamıyorum da sulamaya son zamanlarda ben de biraz meraklıyım. Araştırıyorum sürekli nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Sulama işi mantıklıymış. QR kodu okuyacak. Bu mandalina ağacı, buna şu kadar gram su vereyim. Bu portakal ağacı, buna bu kadar su vereyim diye böyle algılayıp muazzam ya, güzel. Orada da o zaman bir girişimin olacak herhalde yakın zamanda, değil mi? Evet. Öyle olacağına inanıyorum. Harika. Güzel ya, tebrik ederim. Ben çok beğendim. Özellikle VanAMZ'yi kullanman, yani bir yazılımdan destek alman işi biraz daha senin kolaylaştırmana yol açmış. Çünkü diğer türlü Amazon'da dropshipping yapanlar ne yapıyor? Sistemi kuruyor, ürünleri tek tek buluyor, mağazasına ekliyor. Yazılım kullanmayanlardan bahsediyorum ki benim bazı mağazalarım öyle. Sipariş geldi mi gelmedi mi sürekli kontrol ediyor. Sipariş geldiyse gidiyor Amazon.com'a yeni bir sipariş oluşturuyor. Alıcının Kanada'da satıyorsan eğer ürünü, Amerika'daki ürünü Kanada'ya satıyorsan, Kanadalı alıcının adresini kopyalıyor. Gidiyor Amazon.com'da müşteri hesabına yapıştırıp siparişi veriyor falan. Bir sipariş 10 dakikasını alıyor. Sen şimdi 8 tane sipariş geliyor dedin. Aynen. Orderbot kullanıyorum dedin. Senin buradaki harcadığın dakika 0. 3 dakika veya 4 yani dakikada. hiçbir şey yok. Ama manuel yaptığın zaman 80-90 dakika. 3 saatini alacak neredeyse. 2 saatini alacak. Yani o yüzden burada kaldıraç etkisini kullanman çok iyi. Benim burada şöyle bir önerim de olabilir ki VanAMZ'de de bu var. Birden fazla mağazayı ekstra bedel ödemeden bağlayabiliyorsun ki yine kaldıraç etkisinden bahsedeceğim. Benim 20 küsür mağazam var mesela. Şimdi bu 20 küsür mağazayı ben bir yazılıma bağlamak istediğim zaman X bir yazılıma her mağaza için ayrı ayrı para ödemem gerekiyor. Yazılım işte sen $80 ödüyorsun mesela. Benim o $80 çarpı 20 küsür olması lazım. Yani benim burada $2000 civarında aylık yazılım giderim olacak neredeyse. Ama VanAMZ'nin o panelinde tüm hepsini tık 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 ekleyebildiğin için, tüm mağazaları tek bir yerde birleştirebildiğin için hem ekonomik hem de yönetim açısından kolay hale geliyor. Ki geçmiş videolardaki arkadaşlarımızda ben görmüştüm. Yaklaşık 20-30 tane mağaza bağlayan Arap Emirlikleri, işte annesinin hesabı, Japonya dayısının hesabı, Amerika babasının hesabı gibi bütün hesapları tek bir havuza birleştirmiş. O muazzam. Peki merak ediyorum. Şimdi sen para kazanıyorsun. 18 yaşındasın. Yolun başındasın. Çok yapılan bir hata. Bir süre sonra tabii ki vergi ödemek gerekiyor. Özellikle Amerika'da yeni girişimcilere bir destek var. Yani belli bir rakama kadar, ki bu rakam çok her zaman net bir rakam değildir. Değişken olabilir, kişiye göre değişebilir ya da işlem sayısına göre değişkenlik de gösterebilir. Mali müşavirler en iyi bilgiyi verir. Vergi ödemiyorsun ama sonrasında vergi ödemeyip o parayı Türkiye'ye getiren, nasıl olsa bana bir şey olmadı, 3 yıldır güllük gülistanlık satış yapıyorum deyip de 4. yılında vergisel anlamda denetime girip problem yaşayan çok fazla insan var ya da olacak. Bu çok net bir şey çünkü. Sen nasıl çözdün bu işi, nasıl kurguladın ya da gelecekte ne yapacaksın vergi konusunda? Vergi konusunda ben araştırmalarıma göre $30.000 kadar bir şirket istemiyor Amerika bizden. Ve yüklü miktarlarda para çekimi yapmadığın sürece, o 30.000 barajını aşmadığın sürece bir sıkıntı yok ama tabii ki de ben de en kısa zamanda Amerika'da şirket açacağım. Bunun için hani işlemler için destek alacağım kişiler var. Onlara yavaş yavaş iletişim kurmaya başladım. Kısa bir süre içinde açmayı planlıyorum. Orada da ben sana mükellefi önerebilirim. Orası da güzel. Hatta geçen de kendileri bir video çekmiştik. Güzel sistemleri var. Girişimcileri destekliyorlar o konuda. Hatta şey bile yapabilirsin. Amerika'da şirket kurduktan sonra bir adres hizmeti veriyorlar. O adrese utility bill de veriyorlar. Yani elektrik, su işte gibi bir fatura veriyor. Telefon faturası. Onunla birlikte de zaten yeni bir Amazon hesabı da açabilirsin belki. Onun yolu açılabilir. Bunu da ben sana bilgi olarak aktarayım. Güzel olur. Peki şu an Türkiye'ye parayı o zaman çekmiyorsun. Amerika'da mı kalıyor para? Paranın bir kısmını çekiyorum. Bir kısmını alışverişlerde kullanıyorum. Direkt o şeyi bağladım oraya. Hı. Nasıl çekiyorsun peki o parayı? Payoneer'den çekiyorum. Payoneer'den. Normal bankamatikten çekiyorsun. Yani hayır, direkt banka hesabıma aktarıyorum. Öyle. Banka hesabına aktarıyorsun. İşte o konuda da bir mali müşavirle görüş öneririm. Küçük rakamlar belki başta problem değil gibi gözükür ama sonradan biraz başın ağrıyabilir. Yani yolun başındayken düzgün inşa edersen oradaki inşaatı, sonrasında hiç sorun yaşamazsın zaten.
Onda bir mali müşavirle görüşmeni öneririm. Bu arada unutmadan şunu da sorayım. Sen videonun başında hesabım kapanmıştı dedin. O akıbeti nedir? Yani o hesap kapalı mı kalacak hep? Ben yanlış bir cümle kullandım orada. Hesabım kapanmadı aslında. Şu an hesabım askıya alındı. Yani 15 günle 30 gün arası gibi bir süreçte açılacak. Ve ondan sonra... Nasıl açılacak? Ona karşı Apple'ler gönderdik. Yani ona karşı hani biz bunu yapmadık tarzında açıklamalar gönderdik. İşte son 3 siparişimi gönderdim. İade edilen siparişimi gönderdim. Yani mağazamla ilgili olduğumu onlara kanıtladım açıkçası. Eskisi gibi sürdürülebilir bir iş modeli olarak devam edeceğim dropshipping yapmaya. Tabii bu işin sürdürülebilir olması önemli. Şimdi ben de mesela dediğim gibi 20 küsur mağazamda dropshipping yapıyorum. Yani mütemadiyen 2 ayda bir, 3 ayda bir tane mağaza kapanıyor. Kapandığı oluyor. Neden kapanıyor? Ya benim hatamdan, ilgilenmediğimden, mesaja geç cevap verdiğimden ya da işte bir ürünle ilgili şikayet aldığımdan vesaire ama sonrasında onu açtırmak çok kolay zaten. Çok da zor değil. Hani internette bununla ilgili danışmanlık alabilirler farklı platformlardan. Ki Vana.mz'de bildiğim kadarıyla böyle bir danışmanlık da veriyor. Destek veriyor. Destek veriyor. Suspend desteği de veriyor. Veya işte kendiniz İngilizceniz iyiyse oturup Amazon'a durumu izah edip açtırmak çok zor değil, kolay. Kaldı ki sadece dropshipping özelinde değil bu konu. Yani ben bunun en iyi temsilcisiyim aslında. Ben kendi markamı sattığım bir tane mağazamda marka ihlali sebebiyle mağazam kapandı. Suspend oldu. Ya marka benim markam. Yani nasıl sen marka ihlali nedeniyle benim mağazamı suspend edersin? Müşteri şikayet etmiş vesaire vesaire. Ne oldu? Konuyu izah ettim. Tabii ki orada şey çok önemli. Appeal'da o temyiz dosyasını yazarken problemi üstlenmek. Ya tamam evet haklısınız. Bir müşteri şikayet etti. Bununla ilgili aksiyonlar alacağım. Aldım. Müşteriyi bu şekilde memnun ettim. Bundan sonra da benzeri problem yaşanmaması için şunun gibi önlemler aldım. Hesabın aktif edilmesini istiyorum dediğiniz anda zaten birkaç gün içinde Amazon hesabı açıyor. Çok da imkansız olmuyor. Yeter ki sahte ürün satmayın. Yani dropshipping de yapsan, sahte bir ürün satıyorsan ve Amazon bunu tespit ederse o mağazayı asla açmaz. Kesinlikle açmaz. O zaman o iş sürdürülebilir olmaz. Sürdürülebilir olması için yani evet şirketini kuracaksın. Gerekli olan tüm takiplerini yapacaksın. Siparişleri zamanında göndereceksin ki OrderBot orada çok iyi bir görev üstleniyor. Mesajlara anında cevap vereceksin. Tüm bu işleri yaptığın zaman zaten bir de çok böyle telifli ürünlere karışmadığın sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Güllük gülistanlık satış yapmaya devam ediyorsun zaten. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Sizin eski videolarınızı çok izledim ben. Orada hep diyorsunuz zaten işte birkaç suspend'den sonra hesap daha da canlanıyor, daha da oturuyor. Ki bunların gelmesinden yani korkmasınlar. Hani dropshipping yapanlar varsa da bunların gelmesi iyi bir şey aslında. Bunları atlattıkça hesabımız daha da güçleniyor ve Kesinlikle. daha da sürdürülebilir oluyor. Bizim Mert Gedik'le çektiğimiz ilk videoda Mert şey diyordu. Ya ben hesap açıyorum. Atıyorum teyzemin üzerine hesap açtım. Ben önce hesabın bir suspend olmasını bekliyorum diyordu. Önce bir suspend olsun ben ondan sonra o hesaba yoğun bir şekilde satış yapmaya başlayayım. Suspend oluyor. Appeal yazıyorum. Açılıyor ondan sonra gönül rahatlığıyla satış yapmaya devam ediyorum diyordu. O yüzden evet hiç korkmaya gerek yok gerçekten de. Gayet kolay işler yani çok da zor değil. Eskisi gibi değil en azından. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Evet Ada'yı dinledik. Ada çok başarılı bir hikayesi var. Gerçekten de kendisine başarılar diliyorum. Yolun başında ama geleceği de parlak bana göre. Sizin de benzeri başarı ya da başarısızlık hiç fark etmiyor. Bir hikayeniz varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki formu doldurun, bize gönderin ya da yukarıda gördüğünüz e-posta adresine bize bir mesaj gönderin. Sizi de buraya konuk olarak davet edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.